Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu güzel ve şık hırkayı bugün sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Yeni doğan ile 6 aylık bebek ölçüsünde çalıştım ben bugün bu hırkayı arkadaşlar. Hırkamıza yakadan zincir çekip bir sıra trabzanlar yaparak roba ayrımlarını yapıyoruz. Roba ölçüsü bittikten sonra gövdeyi örüyoruz. Gövdenin örümünden sonra kolların örgüsünü örüp düğmesinde dikerek bu şirin prenses hırkamızı bitiriyoruz. Bu hırkamızın modelinin ismi nedir ben tam olarak bilmiyorum. Herkes farklı bir isim söylüyor. Birçok arkadaşımız yapıyor bu modeli. Ben güneşe benzetiyorum modellerin yapısını. O yüzden buna Prenses Güneş hırkası demek istiyorum arkadaşlar. Siz hangi ismi kullanırsanız artık. Bu hırkayı ben 0-6 aylık bebek için çalıştığımı söylemiştim. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız zincir sayısını fazladan çekerek büyütebilirsiniz. Roba boyunu da yükselteceğiniz için sayılar artacaktır. Ben önlere ikişer model yerleştirdim. Siz büyütmek için robanın sayısı da büyük olacağından bu model sayısını önlerde 3 model yerleştirebilirsiniz. Kollarda 4'er model yerleştirdim. Kol model sayısını da 5 model, daha büyük yapacaksanız 6 modelde yapabilirsiniz. İpim biraz ince olduğu için küçük düştü hırkamız arkadaşlar. İpiniz kalınsa aynı sayıdaki bir hırkayı 6-12 aylık bebek için de uygulayabilirsiniz. Hırkanın büyüklüğü veya yapacağımız her türlü örgünün büyüklüğü elimizin sıklığına, kullandığımız ipin kalınlığına ve tığımızın kalınlığına göre değişebilmektedir. Benim bu sayılarım 0-6 aylık bebek için oldu ama sizin ipiniz kalındır, tığınız büyüktür. O zaman bu hırkanın büyük ebatı daha büyük olacaktır. Bunu unutmayalım. Daha iyisi de bebeğiniz yanınızdaysa bu başlangıç zincir sayısını bebeğinizin boynunun çevresine göre ölçerek yaparsanız daha düzgün bir sonuç elde edersiniz. Ben bu hırkayı daha büyük yapmak istiyorum ama ölçülerini bilmiyorum diyorsanız da sizler için standart bebek ölçülerini ben tablo halinde hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekledim arkadaşlar. Ölçülerde şaşırıyorsanız bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu standart bebek ölçüleri tablosunu bulabilirsiniz. O tabloyu takip ederek de daha düzgün sonuçlu bir hırka veya yelek elde edersiniz. Hırkamızın arkadan görüntüsü de bakın bu şekilde. Arkada da toplam 5 model yerleştirdim. Siz daha büyük yapacaksanız bu 5 modeli 6 model yerleştirebilirsiniz. Bu güzel hırkayı yaparken çok fazla bir malzemeye ihtiyacımız yok. Ben bugün üzerinde 360 metre yazan ince bir ip kullandım arkadaşlar. Bir ipten ben bu hırkayı bitirdim. Ama sizin ipiniz biraz kalınsa 320 metre veya 260 metre ise bir ip yetmez. 1,5 ip bulundurun elinizde. Bu ölçülerde yapacaksanız ama daha büyük yapacaksanız 2 ip gidecektir. Bu hırkayı bu ölçüde yaparken ben bir yumak ip kullandığımı söylemiştim. Roba bölümüne 2 adet düğme diktim. Siz bu düğme sayısını arttırabilirsiniz. Şu şekilde. İpimin kalınlığına uygun olarak da 3,5 numara tığ kullanıyorum. Değişik dikiş malzemeleri, düğmelerini dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Bu hırkamız tamamen dikişsiz oluyor arkadaşlar. Düğmesinden başka hiçbir yerde
iğne kullanmıyoruz. Tek parça halinde çıkartıyoruz. Kolu da dönerek ördüğümüz için kol bölümünde de dikiş olmuyor. Gövde zaten dikişsiz. Açık haliyle bir hırkamızı görelim. Bakın, hırkanın açık haliyle görüntüsü bu şekilde. Yan yana dizilmiş güneşler şeklinde bakın. Malzemelerimizi söylemiştim. Siz malzemelerimizi hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şirin hırkamızı örelim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hazırsak bu güzel hırkamızın örgüsüne geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Roba çalışmamıza zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Başlangıç için 62 adet zincir çekiyorum. ...62 zinciri çektim. 3 zincirde geriye dönüş için zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir atlayıp 4. zincirin içerisine bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden zincir gözeneğinin içerisine trabzan yapıyorum. Bu çektiğimiz zincirlerin üzerine 62 adet trabzan yapıyoruz. Roba ayrımını bu sırada yapmıyoruz. Bir sonraki sırada yapacağız arkadaşlar. Tamamen trabzanlar şeklinde sıra sonuna kadar zincirlerin üzerine dolduralım. Son trabzanı da yaptım. Toplam zincirlerin üzerinde 62 adet trabzan elde ettim. Bir de bu başlarken 3 zincir çekerek döndüğümüz vardı. Bunu da bir trabzan olarak ele alıyoruz. Hemen kaç santimlik bir trabzan elde ettiğimizi ölçelim. Siz bunu yaptığınız zaman bebeğinizin boynuna şu şekilde ölçün. İyi geliyorsa bu şekilde devam edebilirsiniz. Eğer küçük geliyorsa zincir sayısını arttırıp bebeğinizin boynuna göre robanın başlangıcını ayarlayabilirsiniz. Hemen ölçüyorum. Hiç robayı çektirmeden bakın normal ölçüsünde ölçüyorum. 28 santimlik bir robam var. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk gördüğüm gözeneğin içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada robanın ayırma işlemlerini yapacağız. Takip eden gözeneğe de trabzan yaptım. Toplam 9 adet trabzan yapıyorum. Bu ön bölüm için. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 tane trabzanı yaptım. Şimdi 10. trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp aynı gözeneğin içerisine yeniden bir trabzan yapıyorum. Burası ön bölüm ile kolu ayıracak
arttırma bölümü. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol için trabzanlar yapmaya başlıyorum. Kol için 12 adet trabzan yapıyoruz. ...12 trabzanı yaptım. Hemen bir kontrol edelim. Bakın bu arttırma yaptığımız bölümden değil, kola başladığımız trabzanlardan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kol bölümünün trabzanlarını da yaptım. Şimdi kol ile arkayı ayıracak ayrım çizgisindeyiz. Hemen yanındaki trabzanın üzerine geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar bir trabzan yapıp arttırma bölümü yapıyorum. Arka bölüme geçiyorum. Arka bölüm içinde 17 adet trabzanlar yapıyoruz. ...17. trabzanı yaptım arka bölüm için. Arka ile kolu ayıracak ayrım yeri için bakın şu hemen takip eden trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. Yerini belli etmiş olduk. Şimdi bu kol içinde aynı diğer kolda yaptığımız gibi 12 adet trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kol içinde 12 tane trabzanı yaptık. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Arttırma bölümü için bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. Geriye 9 tane trabzanımız kaldı. Bu 9 trabzanın üzerine trabzanlar yapıyorum ön bölüm için. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de başlangıçta 3 zincir çekerek döndüğümüz yer vardı. Oradan da bir trabzan elde ediyoruz ve 9. Bu şekilde bakın robamızın arttırma bölümlerini belirlemiş olduk. 1 2 3 4 noktadan arttırmalar yapacağız. 3. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gözeneğin içerisine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanların üzerindeki gözeneklere trabzanlar yapıyorum. Burada bu zincir çektiğimiz bölüme kadar trabzanların üzerine trabzanlar yapalım. Ön bölümdeki son trabzanın üzerine geldim. Bakın burada arttırma yapmam gerekiyor. Zincirin içerisine 4 tane trabzan yaparsam çok büyük, geniş duracak. Çok delikli oluyor. Onun için bu ön bölümde bir tane arttırma yapıyorum. Bakın son trabzana
Tekrar batarak bir arttırma yaptım. Boşluğa batıyorum. Bir alt sırada zincir çektiğimiz boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölümde 2 tane arttırma yapmış olduk. Ön bölümdeki arttırmalardan birisi son trabzanın içerisine bir trabzan daha yaparak bir arttırma yaptık. Bir tane de boşluğa trabzan yaptık. 2 arttırma oldu. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içerisine bu sefer kol için bir arttırma yapıyorum. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için bakın ilk trabzanın üzerine trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Koldan da 2 tane arttırma yapmış olduk. Bakın birisi boşluğa bir trabzan yaptık. Bir tane de kolun ilk başlangıç trabzanın üzerine arttırma yaptık. Şimdi takip eden trabzanları diğer arttırma bölümüne kadar, buraya kadar trabzanlar yapalım. Kol bölümündeki bütün trabzanların üzerine trabzanları yapıyorum. Bakın arttırma bölümüne geldik yeniden. Koldaki son trabzanın üzerine bakın bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. Koldan bir arttırma yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Buradaki bu boşluktan bir alt sırada zincir çektiğimiz bölümden bir trabzan yapıyorum. Kolda bu bölümden de 2 tane arttırma yapmış olduk. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın hemen aynı boşluğa arka bölüm için bir arttırma yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümdeki ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bakın aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane arttırmada arkanın bu kısmında yapmış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum. Bu arka ile diğer kolu ayıran ayrım zincirinin olduğu yere kadar bütün trabzanların üzerine trabzanlar yapalım. Bakın arka bölümdeki son trabzanı yapıyorum. Bir trabzanı yaptım. Son trabzanın üzerine ipi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın aynı trabzanın üzerinde 2 adet trabzan elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluktan bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm için arttırmamız bu da. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa kol bölümü için bir arttırma yapıyorum. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Koldaki ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları diğer ön ile kolu ayıran ayrım noktasına kadar trabzanlar yapalım.
Bakın koldaki son trabzanı yaptım. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Koldaki arttırmaları bitirdim. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için bir arttırma yapıyorum. Öndeki bölümün ilk trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Tekrar aynı trabzanın üzerine ikinci trabzanı yaptım. Bakın burada da 2 tane arttırma yapmış olduk. Takip eden trabzanları sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Son trabzanı da trabzan yapalım. Roba çalışmamızda 3. sıranın sonunda bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Robacımızda ilk sırada hiç arttırma yapmadan sadece 62 tane trabzan yaptık. Bir de başlangıçtaki var. 63 adet trabzanımız var. İkinci sırada ayrıma geçtik. Ayrım noktalarında her bölümden bir burada bir burada arttırma yaptık. Diğer bölümde de aynı şekilde birer tane arttırma yaptık. Üçüncü sırada her bölümden ikişer tane arttırma yaptık. Ön bölümün bu arttırma bölümünden 2 arttırma yaptık. Kolda 2 arttırma, burada 2 arttırma, arka ile kolu ayıran bu ayrım çizgisinde yaptık. Arkada da aynı şekilde 2 bu noktada arttırma yaptık. 2 trabzanda bu noktada arttırma yaptık. Kolda da aynı şekilde 2 arttırma bu noktada yaptık. 2 arttırma da bu noktada yaptık. Önlerde sadece bu arttırma yerlerinde ikişer tane arttırma yaptık. 4. sıramıza geçiyoruz. Artık robamız bu şekilde devam edecek. Hemen ilk trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Takip eden trabzanları arttırma zincirine kadar trabzanlar yapıyorum. Öndeki son trabzanı yapıyorum bakın yine. Ayrım bölümündeyiz. Burada da yine son trabzanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. Öndeki son arttırmamı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Kol bölümüne geçiyoruz. Koldan ilk trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanı üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden trabzanları diğer arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyoruz. Roba çalışmamız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın. Bu arttırma bölümlerinde 2 zincirden önce 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı gözeneğin içerisine bir boşluğa batıyoruz. Kolda da aynı şekilde bir boşluğa batıyoruz. İlk trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani toplamda önden 2 arttırma yapıyoruz. Koldan bu noktadan 2 arttırma yapmış oluyoruz. Bu şekilde roba ölçümüz bitesiye kadar aynı işlemin tekrarıyla arttırmalara devam edelim. Robanı yapacağımız büyüklüğe göre ölçüsünü yapalım gelelim. Roba çalışmasını arttırma bölümlerinden arttırmalar yaparak benim için gerekli olan ölçüye kadar örerek geldim arkadaşlar. Siz de yapacağınız büyüklüğe göre robayı hazırladıysanız modelin yerleştirmesine geçebiliriz artık.
Hemen alıyorum. Bakın örgüyü şu şekilde tutuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkacağız çünkü. Bu sırada hem modeli yerleştireceğiz hem kolu gövdeden ayırma işlemini yapacağız. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzana da trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaptım. 3 adet trabzan yaptım. Burası hırkanın ön patı oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir tane bakın şuradan bir trabzan üstüne atlayıp ikinci trabzana sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe model yerleştirmesi yapıyorum. Bakın aynı gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. Ve 7. Bakın 7 adet trabzanı yaptım. 1, 2 atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. Modelimizi yerleştirmiş olduk. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 atlayıp üçüncü gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Burada bakın bir boşluk oluşturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modeli yerleştiriyorum. 7 adet trabzan yapıyorum aynı gözeneğin içerisine. Hemen bakıyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 2 modelimizi yerleştirdik. Ön bölümlerde benim yaptığım ölçüde 2 model yeterli. Siz daha büyük yapıyorsanız ön bölüme 3 model yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da ayarlayabilirsiniz. Robadan aşağısında dökümlü durmasında bir sorun olmaz. Bu atladığımız ikişer tane gözenek vardı. Diğer modellere geçerken onları birer gözenek atlayarak da üçer model yerleştirebilirsiniz bu ön bölüm için. Benim yapacağım hırka için 2 model yeterli. Siz 3 modeli o şekilde aralardaki gözenek sayısını daha az tutarak arttırma yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu ön ile kol bölümünü ayıran arttırma bölümüne sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Koldaki bütün trabzanları atlayıp kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım noktasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Burada 3 zincir de çekebilirsiniz. Ben 2 zincir yeterli benim yapacağım ölçüde arkadaşlar. 2 tane bakın zincirli bölüm elde ettik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlayıp üçüncü gözeneğin içerisine bir model yerleştiriyorum. 7 adet trabzan yapıyoruz model için. Bakın aynı gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yaptım. 1, 2 atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. Tutturdum bakın bu şekilde. Modeli yerleştirirken arka bölüm içinde arkadaşlar 5 adet model yerleştirmesi yapacağım ben. Ona göre sayılarını sayarak yerleştirirseniz daha düzgün olur. Sizin kaç trabzan var bu son sırada bilmiyorum. Benim 42 adet trabzanım oluştu bu son sırada. 42 adet trabzanı bakın şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21. 21 adetini işaretliyorum. Burası orta noktası robamızın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 de bakın bu tarafta var. 5 model yerleştireceksek bu işaret yaptığımız yerde bir tane model olacak. 2 işaretin bu tarafında, 2 bu tarafında olmak üzere toplam arka bölüme 5 adet model yerleştireceğiz. Şimdi modelimizin ikincisini yerleştirelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bir tane atlayıp ikinciye sık iğne şeklinde batıyorum. Ön bölümleri yaparken 2 tane gözenek atlamıştık. 2 modeli sığdırmak için. Ama arka bölüme 5 model sığdıracağımızdan bu aradaki bakın atlama bölümünde bir gözenek atladım. İkinci gözeneğe sık iğne şeklinde battım. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. Arka bölüm için ikinci modeli yerleştiriyoruz. Yedi trabzanı yaptım. 1, 2 atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. İkinciye sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın orta bölüme geldim. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye model yerleştirmesi yapıyorum. 7 adet trabzanı yapıyoruz 3. model için. Yedi trabzanı yaptım. Bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. 3 modelimizi arka bölüm için yerleştirdik. Bu arttırma bölümüne kadar aynı şekilde 2 model daha yerleştireceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bir atladım. İkinciye sık iğne şeklinde battım. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye 1, 2 atladım. Üçüncüye bakın trabzan yaptım. 7 adet trabzan yapıyorum model için. 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın 1, 2 atlayıp üçüncü gözeneğin içerisine model yerleştiriyorum. 7 adet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet trabzanı yaptım. 1, 2 atlıyorum. Bakın üçüncü gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım noktasındayız. Boşluğa batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı bu kol altında yaptığımız gibi 2 zinciri çektim. Koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bu ayrım noktasına bir adet sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen diğer ön bölümüme bakıyorum. Bu batma noktasında kaç tane gözenek atladım? Bakın 1, 2 atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde batmışım. Burada da aynı şekilde 1, 2 atla, üçüncüye sık iğne şeklinde bat. İpi tığın üzerine alıyorum.
1 2 atlayıp 3. gözeneğin içerisine model yerleştirmesi için ilk trabzanı yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. 1 2 atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. Bak arada üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlayıp üçüncü gözeneğin içerisine bir adet model yerleştirmesi yapıyorum yeniden. 7 adet trabzan yapalım buraya da. 2 3 4 5 6 7. 7 trabzanı yaptım. 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Aynı bu başlangıçta yaptığımız gibi bakın 3 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum. Son 3 tane trabzanın üzerine trabzanlar yapıyorum. Bu da diğer ön bölüm için patlarımız olacak. Bakın 3 tane trabzanı yaptım yan yana. Hemen örgümü çeviriyorum. İkinci sıraya geçiyoruz artık. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden 2 trabzanın üzerine de trabzanlar yapıyorum. Bir, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir çektiğimiz bakın kafes vardı. Onun içerisine boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bu 7 tane trabzan yapmıştık model için. Onun ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 7 tane trabzanın üzerine trabzanlar yapıyorum. Arttırma yapmadan gördüğümüz 7 tane trabzanın üzerine trabzanları yaptım bakın. Son trabzanımı yaptım. Bu 3 tane zincir çekmiştik. Onun tam ortasındaki şu boşluğa sık iğne şeklinde tutturuyorum modelimi. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bunun da ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanlara trabzanlar uyguluyorum. Bir alt sırada 7 tane yaptığımız trabzanların üzerine 7'şer tane yine aynı şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bakın son trabzanımı yaptım. Bu 3 zincirlik kafesle bakın orta bölümden boşluktan tutturdum sık iğne şeklinde. Kol altına geldik. Kol altı için 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu kol altında zincir çektiğimiz bölüme boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesin bakın boşluğundan tutturuyorum biz sık iğne şeklinde. Arka bölümdeki modellere geçtik artık. Aynı şekilde modelin üzerine 7 adet trabzan yapıyorum. Yedi trabzanı yaptım. Bu ortadaki kafese tutturuyorum sık iğne şeklinde. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum.
Bakın hemen şu kafesin ortasından boşluktan tutturuyorum. Sık iğne şeklinde. Modelimizin bu sırada görüntüsü bakın bu şekilde alıyor arkadaşlar. Bir sonraki modele geçiyorum. Aynı şekilde 7 trabzanın üzerine 7 adet trabzan yapıyorum. Daha sonra bu ortadaki 3 zincirlik boşluğun ortasına tutturuyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. Bu şekilde kol altına kadar yapalım. Arka bölümdeki son modeli yapıyorum. Bakın kol altına geldik yine. Bu kafese tutturuyorum yaptığım modeli. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu kol altındaki zincirin boşluğuna sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesin içerisine batıyorum bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Modele geçiyorum artık. Modelin üzerindeki 7 trabzan gözeneğine 7 adet trabzan yapıyorum. Bu iki model arasındaki kafese modeli tutturuyorum. Bir sonraki modele geçiyorum zincir çekmeden. Son trabzanı yaptım bakın. Hemen bu sondaki yine kafesin içerisine modeli tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Son 3 trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyorum ön pat için. Hemen bir robamızın nasıl yerleştiğini bir görelim. Bakın bu şekilde ikişer tane önlerde var. 2, 4, 5 adet modelde arka bölüme yerleştirdik. Bu sıradaki modellerimizi yerleştirirken 7'şer tane trabzan yaptık her bir model için. Bir üst sırada da her trabzanın üzerine birer defa batarak ortadaki kafesle sabitledik arkadaşlar. Bir sıra modellerimizi yaptık. Şimdi ikinci modelleri yerleştirmek için yuva hazırlayacağız bu modeller için arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İlk 3 trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Tığım değişik, rengi değişti arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3,5 numara tığla çalışıyorum. Farklı bir numara değil. Robaya başlarken 3,5 numaraydı ama rengi farklıydı. Yine aynı şekilde 3,5 numara tığ ile çalışıyorum. 1, 2, 3 trabzanı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu yaptığımız kafesin ortasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
Bu sıra tamamen zincirlerden oluşuyor. Bakın 1, 2, 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2 atlıyorum. Bir alt sırada 7 tane trabzan yapmıştık. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. Bakın hemen bir sonraki 2. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu ortadaki boşluğa batıyorum. Bakın 2 modelin birleşim noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2. gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın kol altındayım. Kol altındaki bu kafesin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Diğer kafesin ortasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1 atla 2. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3. 2 modelin birleşim noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1 atla 2. gözeneğe sık iğne şeklinde bat. Bu sırada tamamen hepsini 3'er zincir çekerek yapıyoruz. Bu başlangıçta ve sonda 2'şer tane gözenek atlıyoruz modelimizde zincirleri batarken. Sadece bu tepe noktalarında diğer modeli yerleştireceğimiz yuvalara 3 zincir çekiyoruz. Birer gözenek atlıyoruz. Orta noktası bakın 7 trabzanın 3 bu tarafta 3 bu tarafta var. Bu ortadaki 4. trabzanın üzerine birer tane atlayarak model yerleştirmesi için yuva hazırlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 2 modelin birleşim yerine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atla. 3.'ye sık iğne yap. 1, 2, 3. Model yuvası için 1 atlıyorum. 2.'ye sık iğne batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 model arasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atla. 3.'ye sık iğne bat. 1, 2, bir gözenek atlayıp 2. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 model arasındaki bu noktaya batıyoruz sık iğne şeklinde. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3. 1 atlıyorum. 2.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın kafes bölümüne geldik. Kol altındaki yine bu ilk kafesin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesin ortasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer modelin bakın 1, 2 atlayıp 3. gözeneğine sık iğne şeklinde battım. 1, 2, 3 zincir. 1 atla. 2. gözeneğe sık iğne şeklinde bat. 1, 2, 3 zincir. 2 modelin birleştiği noktaya sık iğne şeklinde bat. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atla. 3.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1 atla. 2.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın bu
sıra sondaki kafesin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir. Sondaki 3 trabzanı trabzan olarak, pat olarak yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık ikinci modelleri yerleştireceğiz. Bu modellerde ilk modelimizde 7'şer tane trabzan yapmıştık. Hırkanın biraz aşağı doğru verev olarak açılmasını istiyorum. Onun için bu sıradaki modeli yerleştirirken 7 değil de 9'ar tane trabzan yapacağız arkadaşlar. İlk trabzanı yapıyorum. İlk bakın şu gözeneğin içerisine 2 3 trabzanı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğa bakın, kafesin ortasından batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesin ortasına batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Artık zincir çekmiyorum modelde. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk model yuvasının içerisine 9 adet trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 model için 9 tane trabzanı yaptık. Bunu bu kafesle bakın şu şekilde sık iğne halinde batarak tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu noktaya bakın, kafesin ortasına sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modeli yerleştireceğiz artık. Buraya da 9 adet trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanı yaptık. Bu modeli bu kafese bakın şu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın kol altında şu kafesin içerisine bir model daha yerleştireceğiz. Biraz dökümlü dursun diye ipi tığın üzerine alıyorum. 3 zincir çektim. Bu kafesin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. İlk model yerleştirmesi yapacağız buraya. 3 4 5 6 7 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın buradaki bu kafesin içerisine batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümdeki ilk modeli yerleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanı yaptım. Kafese bakın şu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesin ortasına batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Model yerleştirmesi yapıyorum. Bu şekilde devam edecek bu sıradaki model yerleştirmelerimiz. Model yuvalarına 9'ar tane trabzanlar yapacağız. Dokuz trabzanı yaptım. Yandaki kafesle bakın sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafese geçiyorum. Modeli yerleştirmeye başlıyorum.
9 trabzanı yaptım. Tekrar bakın buradaki bu kafesle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kafese geçiyorum. Sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modeli yapmak için 9 adet trabzan yapıyorum. Dokuz trabzanı yaptım. Tekrar bakın şuradaki şu bir alt sırada 3 zincir çekerek oluşturduğumuz kafesleri sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafese batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelin üstündeki yuvaya 9 adet trabzan yapıyorum. Model yapmak için. Dokuz model trabzanı yaptım. Yine yanındaki kafesle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Kol altına geldik. Diğer kol altında bir tane model oluşturmuştuk. Burada da aynı şekilde bir model yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Tam kol altındaki şu kafesin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. Altı 7 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki kafese sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modeli yapıyorum. 9 tane trabzan yapıyorum modeller için. Dokuz model trabzanı yaptım. Sabitliyorum. 2 3 zincir. Diğer kafesin içerisine sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Son modeli yapıyorum bu sırada. 9 tane trabzan yapıyorum. Dokuz trabzanı yaptım. Hemen yanındaki kafese sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yandaki kafese geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Şu ortadaki çatal iğneyi çıkartalım. Ses yapıyor. İlk trabzanın üzerine ön pat için trabzan yapıyorum. 3 adet trabzanımı yapıyorum ön pat için. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. Bakın buradaki şu kafese batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk modelin üzerine trabzan yapıyorum. 9 adet trabzan yapıyorum. Dokuz tane trabzanı yaptım bakın. Yine şu 7 tane trabzanlı modelde yaptığımız gibi ortadaki kafesin içerisine sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum.
9 tane trabzan yaparak bu ortadaki kafese sabitliyorum. Bakın buraya sabitliyoruz. Kol altına yaptığımız ek bir tane model vardı. Onun yanındaki kafese aynı, bakın hiç farkı yok. Burada yaptığımız gibi sabitledik. İpi tığın üzerine aldım. Bu yaptığımız 7 tane trabzanın üzerine 7 adet trabzanlar yapıyorum. Yedi trabzanı yaptım. Bakın yanındaki kafese sabitliyorum. Modele devam ediyorum. Hepsinin üzerine yaparak. Sıra sonuna kadar bu şekilde modellerin üzerindeki 9'ar trabzanı yaparak devam edelim. Diğer ön patta da 3 tane trabzanı yaptım. Sıra sonuna bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk sıraya 3 adet trabzanı yapıyorum ön pat için. Üç trabzanı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu kafesin içerisine batarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar zincir sırasındayız. Zincirlerle yuva elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu modeli yerleştirdiğimiz yuvanın tam üstüne gelecek yerlere yuvaları yerleştireceğiz. Bir alt sıradaki modelimiz 7 trabzandan oluştuğu için başlangıçta bakın 1 2 atlamış, üçüncüye batarak sık iğne yapmıştık. Burası 9 tane trabzan olduğu için 1 2 3 atlayıp dördüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın diğer tarafta da 3 tane trabzan kaldı. 1 2 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. İki modelin bu birleşim noktası var. Oraya sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 atlayıp dördüncü gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Model yuvası yerleştireceğim. Bakın tam üstüne geliyor. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir. İki model birleşim noktasındaki boşluğa batıyorum bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Kol altındaki modeldeyiz. Burası 7 trabzandan oluşuyordu. Onun için 1 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne battım. 1 2 3 zincir, bir atla, ikinciye sık iğne bat. 1 2 3 zincir. İki modelin birleşim noktasına sık iğne şeklinde bat. 1 2 3 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe batarak yuvayı oluşturuyorum. 1 2 3
İki model arasındaki boşluğa bat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane atla. Dördüncüye sık iğne şeklinde bat. 1, 2, 3. Bir atla. Diğerine boşluğa bakın batıyorum. Bu şekilde bu sırayı zincirler halinde devam edelim. Bir sonraki sırada 3. modelimizi yerleştireceğiz. 1, 2, 3. Sıra sonundaki 3 trabzanlık ön patı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sırada 3. modelimizi yerleştiriyoruz. İlk trabzana batıyorum. Ön patların trabzanlarını yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın kafese battım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki kafese batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelin üzerine model yerleştireceğim artık. Bakın 3. modelimiz 9 adet trabzan yapıyorum. Dokuz trabzanı yaptım. Yanındaki kafesle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafese batıyorum. İkinci modeli yerleştirmesi için direkt yandaki yuvaya batıyorum bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki kafese batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Model yerleştirmesi yapıyorum. 9 trabzanlık. Kafeste sabitliyorum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. 3 sıranın tekrarıyla modelimiz devam ediyor. Hırkamız istediğimiz yüksekliğe gelesiye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir sırada şimdiki yaptığımız sırada olduğu gibi model yerleştirmesi yapıyoruz. 9 trabzandan oluşan. İkinci sırada bu 9 trabzanın üzerlerine tekrar 9'ar trabzan yaparak bu ikinci sıradaki trabzanları elde ediyoruz. Üçüncü sırada yuvaları oluşturmak için sadece zincirle 3'er zincirden oluşan zincir sıramızı yapıyoruz. Bir modelimizi bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde 3 sıranın tekrarıyla hırkamız yapacağımız yeleğin büyüklüğüne göre istediğimiz ölçüye gelesiye kadar devam edelim. Yüksekliğin bitiminde buluşalım arkadaşlar. Prenses hırkamızın yükseklik ölçüsünü tamamlayarak geldim ben arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6 model bitiminde benim yapacağım hırkanın büyüklüğüne göre yüksekliği yeterli oldu. Bakın son sırası ikinci sıra trabzanları yaptığımız yerde bıraktım. Şimdi etek uç kısmına biraz daha gösterişli olsun diye staş uygulaması yapacağım arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm ilk gözeneğin içerisine
bir adet trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yaptığım bu trabzanı bakın şu şekilde belinden kavrayarak sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum, zincir çekmiyorum. Bir sonraki gözeneğe batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. O trabzanı da belinden kavrayarak şu şekilde alıyorum. Şimdi bu yarım model oluyor baş tarafta arkadaşlar. Bu iki model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir sonraki bakın modelin ilk trabzanına geldim. Bir trabzan yapıyorum. Buna hiçbir işlem yapmadan ikinci trabzana geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Belinden kavrayarak bakın şu şekilde bir işlem yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe batıyorum. Trabzan yaptım. 1 2 zincir. Yaptığım trabzanı belinden kavrayarak bu şekilde aldırıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe trabzan yaptım. 1 2 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe batıyorum. Trabzan yaptım. 1 2 zincir. Yaptığım trabzanı belinden kavrayarak batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Belinden kavrayarak batıyorum. Bakın son trabzanın üzerine battım. Buna 2 zincir çekerek işlem yapmadım ama arkadaşlar. 2 model ortasındaki boşluğa batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modelin ilk trabzanına geldim. Buna da 2 zincir çekmiyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Belinden kavrayarak sık iğne şeklinde battım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki gözeneğin içerisine bu şekilde 2 zincir çekerek trabzanı belinden kavrayarak yapıyorum. Etek ucuna bu şekilde devam edelim. Modellerin trabzanlarının tepe noktasına trabzanlar yaparak trabzanları 2 zincir çekip trabzanları belinden kavrayarak batma işlemiyle sıra sonuna kadar tamamlayalım. Daha sonra kol çalışmasını birlikte yapalım. Her trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Baştaki ve sondaki trabzanlara bu 2 zincirlik batma işlemini yapmıyoruz. Bakın son yarım modelimi yapıyorum. 1 2 zincir belinden kavrayarak yapıyorum. Bir sonraki modeli yapıyorum. 1 2 zincir belinden kavrayarak battım. Bakın tam bitiş noktasına sık iğne şeklinde batıyorum, bitiriyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Böylece gövde bölümünü bitirmiş olduk. Bakın uç kısmı da tam prenses hırkasına yaraşır bir şekilde
çıtı pıtı oldu. Şimdi kolunu da yerleştirmesini yapalım. Hemen kol çalışmasına geçiyoruz. Kol altından bakın. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Robada gövdeye nasıl model yerleştirdiysek kolda da aynı şekilde model yerleştirmesi yapıyoruz. Model yerleştirmesi için hemen bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne şeklinde bu kafesi tutturuyorum. Zincir çekmeden bakın ipi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe trabzan yapıyorum. Burada da 7 adet trabzan yapmıştık başlangıçta. 2, 4, 6, 7. Aynı şekilde kolda da 7 trabzan ile başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başladığımız ipin uç kısmını keseyim. Bir, iki gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. Sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiş yapıyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. Yedi trabzanı yaptım. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 3. modeli yerleştiriyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe 7 adet trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 7 adet trabzan yapıyoruz. Yedi trabzanı yaptım. Sık iğne şeklinde bakın 1, 2 atlayıp 3.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 atla, 3.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 4. ve son modelimi yerleştiriyorum. 1, 7 tane trabzan yapıyoruz aynı gözeneğe. Yedi trabzanı yaptım. Bakın kol altına atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada kafes yapmıştık başlangıçta. O kafese ipi tığın üzerine alıyorum. Bir adet trabzan yapıyorum. Bu burada bir adet kafes olmuş oluyor bakın. Kafes şeklini aldırdık. Örgüyü çeviriyorum. Tersten geleceğiz artık. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm trabzanın üzerine modelde bir adet trabzan yapıyorum. Takip eden 7 adet trabzanın tamamına trabzanlar yapıyorum. Gövdedeki modelin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Üç zincirlik kafes vardı. Onun tam orta noktasına sabitliyorum bu sıramı. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir diğer modele geçiyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzanın hepsinin tepe noktalarına battım. Diğer kafesle sabitliyorum. Bir diğer modele geçiyorum. Bu şekilde kol altına kadar modellerimizin üzerinden bir sıra trabzan gidelim. Modelin son trabzanını yaptım. Bakın 2, 4, 6, 7. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Buradaki bu kafesin orta noktasına batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada bir kafes oluşturdum. Bakın kol altına geliyor burası. Örgüyü çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. trabzanın tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zinciri bu iki model ortasındaki bakın buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne şeklinde batıyorum. İkinci sıra modellerimizin yuvasını oluşturuyoruz kolda. 1, 2, 3 zincir. 2 model arasındaki bu sık iğnenin üzerine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atla. Üçüncüye sık iğne yap. 1, 2, 3. Bir atla. İkinciye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3. 2 model ortasındaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 atla. Üçüncüye sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada kafes oluşturuyorum yeniden. Bakın şu şekilde bir kafes oluşturdum. Örgüyü döndürüyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk yuvanın içerisine 9 adet trabzan yapıyorum. Artık trabzan sayıları 9 olan modellere geldik. Gövdede de aynı işlemi yapmıştık. Gövdede de ilk sıralar 7'şer trabzandan oluşmuştu. İkinci sıradan itibaren trabzan sayılarını 9'a çıkarmıştık. Burada da aynı şekilde 9 trabzandan oluşan modeller yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yandaki kafesle bağlantı yapıyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Diğer kafese geçiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modeli yerleştiriyorum.
Kol çalışmasını bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı gövdede uyguladığımız gibi 9 trabzandan oluşan trabzanlara devam ediyoruz. Gövde yüksekliğini 6 model yerleştirmiştik. Kolda 5 modelin yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kolda toplam 5 sıra modeli yerleştirip yapalım arkadaşlar. Yalnız 5. sırada bu ikinci sıradaki trabzanı yapmayalım. İlk sıra trabzandan sonra bu etek ucunda uyguladığımız işlemi uygulayacağız ikinci sırasında. Oraya kadar bir kolu tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Hırkanın boyunu 1, 2, 3, 4 modeli tam olarak yaptım. 5. modelde ilk sırada yaptığımız 9 tane trabzanı yaptım. İkinci sırada bıraktım arkadaşlar. Bakın ikinci sırada bu şekilde sütaş yapıyoruz. Aynı bu etek ucunda uyguladığımız işlemi kol ucunda da yapıyoruz. Bakın modelimin ikinci sıra trabzanı burası. 1, 2 zincir. Trabzanın belinden kavrayarak yapıyoruz. Bir sonraki trabzana batıyoruz. 1, 2 zincir. Bakın modeldeki son trabzanı yaptım. Bu aradaki kafese sabitledim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir diğer modele geçiyorum. İlk modeli bir şey yapmadan atlıyorum. İlk trabzanı ikinci trabzana batıyorum. İkinci trabzanda 2 zincir çekiyorum. Belinden kavrayarak bakın bu şekildeki su taşımı yapıyorum. Bu şekilde kol ucundaki işlemlere devam ediyoruz. Bakın son işlemleri yapıyoruz artık. Kol ucunu bitiriyoruz. Son trabzanı battım. Başlangıçtaki sık iğne şeklinde batıyorum bakın. İpimi burada kesiyorum. Bu şekilde kol ucunda bitirmiş olduk. Gövde ve örgü kısmı bitti. Şimdi bu ön patlarını yapalım. Ön patları yaparken de düğme için ilik yeri belirleyelim. Bakın bu etek ucundan bu sütaşlara başladığımız noktadan şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Sağlamlaştırıyorum. İlk gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Trabzanın içine battım. Bir sonraki trabzana sık iğne şeklinde battım. Gördüğüm buradaki gözeneğe battım. Birer defa batarak trabzanlarda ikişer defa batın. Trabzanlara başlayan dönüşler var. Oralarda birer defa batmanız yeterli. Bakın bunun gibi. Bu şekilde roba kısmına kadar devam ediyoruz.
Bakın robaya geldik. Robanın 2 düğme yeri yapacağım arkadaşlar. Bir başta bir de robanın sonunda bir düğme için yer ayarlayacağım. Bakın buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın bu şekilde bir düğme için birit hazırladık. Takip edenleri sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bakın yakanın uç noktasına geliyorum. Burada da bir adet düğme yeri yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Takip edenlere gözeneğe sık iğne battım. Bakın trabzanın olduğu boşluğa. Boyun çevresine geçiyoruz artık. Boyun çevresindeki gördüğüm gözeneklerin hepsine de sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bakın ön patın görüntüsü bu şekilde oldu. Düğmeler için ilik biritini de hazırladık. Karşı tarafında aynı şekilde sık iğnelerle gideceğiz. Düğmeyi hırkanın bu tarafına dikeceğiz arkadaşlar. Bu sık iğne şeklinde çevirme işlemini boyun çevresini tamamen yaparak ön patı da buraya kadar sık iğne şeklinde gidelim. Hırkamızı bitirelim arkadaşlar. Bakın diğer ön patta da sonuna geldim. Son gözenekle batıyorum. Kaydırma tekniğiyle de şu şekilde bir bağlantı kurayım. Bakın etek ucuna başladığımız nokta ile şu şekilde ipimi kesiyorum. Ön patların işlerini de böylece bitirmiş olduk. Mini mini çıtı pıtı bir hırka elde ettik bakın arkadaşlar. Bir de düğmelerini dikelim, son olarak hırkamızı bitirelim. Prenses hırkamızın düğmelerini de dikerek geldim. 2 adet inci düğme diktim. İlik biriti açtığımız yerin diğer karşı tarafındaki ön bölümün bakın tam karşılarına gelecek şekilde düğmelerini diktim. Kolları bu şekilde oldu görüntüsü. Gövdesi böyle arkadaşlar bakın. Açılmış haliyle bir görelim. Açık haliyle de görüntüsü bu şekilde hırkamızın. Çok şık ve çok kolay oldu bakın. Modellere bir alıştıktan sonra yapması çok zevkli arkadaşlar. Hemen bir ölçülerini vermek istiyorum size yaptığımız hırkanın. Bakın kol altından beden genişliği 22 santim. Robadan itibaren bakın uç noktasına kadar olan yüksekliği 15 santim. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdaki en yüksek noktadan etek ucuna kadar en uç noktasına kadar olan yükseklikte 26 santim. Kol boyunu ölçüyoruz. Kol altından itibaren yükseklik
12 santim. Omuzdan kol ucuna kadar olan yükseklikte 20 santim, 21 santim. Yeni doğan için yaptık biz bu hırkayı arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız başlangıç sayılarını fazla başlayıp robayı daha büyük yaparak ve ön bölüme 2 değil de 3'er model yerleştirerek kolda da 5 model yerleştirirseniz hırka daha büyük olur. Ben bugün yeni doğan için yaptım bu güzel hırkayı. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.